Cümleten selamun aleyküm hanımlar. Divopatik YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün birlikte parça iplerle çok güzel, çok şık bir 5 şiş patik yapacağız. Ben patiğimde ana renk olarak siyah kullandım. Desenlerim için de böyle minik parça iplerim vardı. Bunları değerlendirdim. Şişlerim 3 numara. Modelimiz de şöyle. Çok güzel, çok şık bir model oldu hanımlar. Çeyiz içinde oldukça uygun, rengarenk, çok hoş oldu. Patiğimiz bu şekil. Patiğimizin kenarları, topuk bölümü. Hanımlar, bu patik benim elimin ölçülerine göre 37, 38 ve 39 numara ayaklar için uyumlu oldu. Hemen patiğimi kenara bırakıyorum. Birlikte başlayalım. Patiğimize siyah ipim ile başlayacağım hanımlar. Burun kısmından 12 ilmek olarak. Öncelikle şöyle 12 ilmeğimizi atıyoruz. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve bir ilmek daha atıyorum. 12. 12 ilmeğimi attım, geri dönüyorum. Geri döndüğümüzde hanımlar arka yüzdeyiz. Bu aşamada kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Arka yüzde ilk sırada ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Siyah ip videoda net görünmeyebilir. Bu nedenle ördüğüm her ilmeği tek tek anlatmaya çalışacağım. Sonuncu ilmeğimi de ters ördüm. Geri dönüyorum hanımlar, ön yüzdeyim. Artık düz örgü uygulaması yapacağız ve 5 şişe de geçeceğiz. Kenar ilmeğimi aldım. Şu ikinci ilmeğim. 3, 4, 5, 6. Kalan 6 ilmeğimi de ikinci şişim ile öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şimdi hiç geri dönmeden ilk başladığımız yerden 3. şişimize ilmekler çıkaracağız. İlk ilmeğimi hemen şu kenara girerek, bakın, ilmeğin iki kanadına birden girerek çıkarıyorum. Devamında ilmek çıkartabilmek için de tığımdan yardım alacağım. Başlangıç yerlerine sırasıyla ilmeğin iki kanadına birden girerek ilmek çıkarıyoruz. Şöyle şu ikinci ilmeğim oldu. 3. ilmeğim, 4, 5 ve bir ilmek de şuradan atıyorum. 6. Şimdi bir 6 ilmek daha çıkaracağım. Onu da 4. şişime takacağım. Şu ikinci ilmeğim. 3, 4, 5 ve hemen şu kenara girerek bir ilmek de buradan çıkarıyorum. 6. Böylece 4 şişimde de 6'şar ilmeğim oldu. 5. şişimi aldım, örmeye başlayacağım. Bir sıra ilmeklerimizi düz olarak öreceğiz. 5 şiş patikte bir sıra dediğimiz olay şudur. 4 şişimizdeki ilmeklerimizi de örüp tamamlayınca bir sıra örmüş oluyoruz. 2. şişime geldim. Boşalan şişimiz ile sıradaki şişteki ilmekleri örüyoruz hanımlar. 2. şişimdeki 6 ilmeğimi de ördüm. 3. şişime geldim. Buradaki 6 ilmeğimi de düz olarak örüyorum. 4. şişimdeyim. Buradaki ilmeklerimi de düz olarak öreceğim. Böylece bir sıra tamamlamış olduk hanımlar. Şimdi tekrar ilk şişimizdeyiz. Birinci şişin yerini karıştıranlar varsa bu ilk şişin altına küçük bir iğne ya da bir ip takarak birinci şişin yerini belli edebilir. Devamındaki şişler de zaten 2, 3 ve 4 olarak sıralanıyor. Şimdi artırma zamanı. Patik burnumuza baktığımızda artırma işlemini bu sağ ve sol kenardan yapıyoruz. Orta kısımlarda artırma yok. Şimdi kenardayım. Bakın ilk şişimdeyim. Kenarımız başta. 2 ilmek örüyorum. Ardından 2. ilmeğimin altında, hemen şurada ilmeğim var. Siyah çok net görünmeyebilir ama 2. ilmeğin altındaki ilmeğin kenarına girerek buradan aldığım ilmeğimi düz ördüm. Kalan 4 ilmeğim düz örülüyor. Böylece 1. şişimde 7 ilmeğim oldu. 2. şişime geldim. Baktığımızda kenar sol tarafta. Son 2 ilmek kalana kadar örüyorum. Sondan 2. ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına girdim ve buradan aldığım ilmeği de düz ördüm. Kalan 2 ilmek düz örülüyor. Burada da 7 ilmek oldu. 3. şişime geldim. Kenarımız başta. 2 ilmek örüyorum. Ardından 2. ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına girdim ve buradan aldığımı da düz ördüm.
Kalan 4 ilmek düz örülüyor. İlk 3 şişimde 7'şer ilmeğim oldu. 4. ve sonuncu şişime geldim. Baktığımızda kenar burada sol tarafa düşüyor. Son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Ardından artırmamı yapacağım. Bakın sondan 2. ilmeğimin altındaki hemen şuradaki ilmeğimin kenarına girerek bunu da düz ördüm. Son 2 ilmeğim düz örülüyor. 4 şişimizde de 7'şer ilmeğimiz oldu. Bir sıra artırma yaptık hanımlar. Şimdi bir sıra 4 şişimizdeki 7 ilmeğimizi de düz olarak öreceğiz. 5 şiş patik burnunda bir sıra artırma yaparken bir sonraki sıra ilmekleri artırma yapmadan örüyoruz. Sebebi şu: her sıra artırma yaparsak şayet patik burnumuz bir anda açılma yapar ve hoş bir görüntü olmaz. 2. şişimi de ördüm. 3 ve 4. şişimdeki ilmeklerimi de düz öreceğim. Düz ilmekleri örerken sizlere artırma işlemini kısaca tekrar etmek istiyorum. Artırma işlemini 1. ve 3. şişimizde ilk 2 ilmeği ördükten sonra yapıyoruz. 2. ve 4. şişimizde de son 2 ilmek kalana kadar örüp öyle artırıyoruz. Evet, bir sıra ilmeklerimizi düz ördük. Şimdi tekrar artırma zamanı. İlk şişimdeyim, kenar başta. 2 ilmek örüyorum. Ardından 2. ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına girdim ve buradan aldığım ilmeği düz ördüm. Kalan 5 ilmeğim düz örülüyor. Bu şekilde. 2. şişime geldim. Kenar sol tarafa düşüyor. Son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Sondan 2. ilmeğimin altındaki şuradaki ilmeğin kenarına giriyorum ve buradan aldığım ilmeği de düz ördüm. Kalan 2 ilmek düz örülüyor. Burada da 8 ilmek oldu. 3. şişimdeyim. Kenar hemen başta. 2 örüyorum. Ardından 2. ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına girip buradan aldığımı da düz ördüm. Kalan 5 ilmeğimi de örüyorum. İlk 3 şişimizde 8'er ilmeğimiz oldu hanımlar. 4. ve sonuncu şişime geldim. Kenar sol tarafta. Son 2 ilmek kalana kadar öreceğim. Sondan 2. ilmeğimin altına girerek buradan aldığımı da düz örüyorum. Kalan 2 ilmek düz örülüyor. Böylece 4 şişimizde de 8'er ilmeğimiz oldu. Şimdi bir sıra artırma yapmadan öreceğiz. Sonraki sıra artıracağız. Düz öreceğiz, artıracağız. Patik burnunu bu şekilde tamamlayacağız. Ben bu patiğimde hanımlar her bir şişimde 14'er ilmek olana kadar artırma yaptım. Ardından modelimi kurdum. 14'er ilmek yeterli olacaktır. Çünkü model toplayan bir model değil, açan bir model. Artırma yaparken bunu da göz önünde bulunduralım. Şimdi hep birlikte artırmalarımızı sizlere tarif ettiğim gibi yapalım, gelelim. Ardından birlikte modele başlayalım. Evet hanımlar, ben her bir şişimde 14'er ilmeğim olana kadar artırmalarımı yaptım, geldim. Artırmadan sonra bir sıra düz örmedim. Hemen modele başlayacağım. İlk başta şöyle su yeşili ipimi hazırladım. Bu renkli iplerimizi yürüterek götüreceğiz hanımlar. Öncelikle ilk ilmeğimi normal siyah ipim ile düz ördüm. Şimdi yeşil ipimi şöyle siyahıma düğümlüyorum. Şöyle dibine doğru yaklaştırdım. Yeşil ipi yürüterek götüreceğiz hanımlar. Öncelikle yeşil ipimizi şöyle aradan geçirerek öne doğru aldım. Bu model 5 ilmeğe kuruluyor. 5 ilmek siyah ipim ile düz örüyorum. 2, 3, 4, 5. Sonrasında yeşil ipimi yine ilmek, bakın 2 ilmeğin arasından geçirerek arkada bıraktım. İlk modeli böyle oluşturduk. İpleri çok sıkı tutmayalım hanımlar bu yeşil ipimizi. Model aralarında 2 ilmeğim var. 1, 2. 2 tane ördükten sonra bakın model araları şuralar. Buralarda 2 ilmek siyahımız var. Tekrardan ikinci modelimi yapmak için yeşilimi öne doğru getirdim. 5 ilmek örüyorum. 2, 3, 4, 5. Tekrar yeşil ipimi arkaya doğru alıyorum. Bakın ikinci modeli oluşturduk. Araya 2 siyah öreceğim. 1, ikinci şişime geçtim. Şu da ikinci siyahım. Her şişe 2 tane model kuruyoruz. İkinci şişimizde de yine şöyle yeşilimi kendime doğru aldım. 5 ilmek örüyorum. 3, 4, 5. Tekrar yeşili arkaya doğru bıraktım. Araya 2 ilmek örüyorum. 1, 2. Yeniden yeşili kendime doğru aldım. Diğer bir model için 5 siyah örüyorum. 2, 3, 4, 5. Ve yeşili arkada yine bırakıp
2 ilmek öreceğim. 1, bakın buraya da 2 tane model oluşturduk. 3. şişime geldim. Şu da 2. ilmeğim. Tekrar yeşilimi kendime doğru alıyorum. 5 ilmek öreceğim. 2, 3, 4, 5. Tekrar yeşili arkaya doğru aldım. 2 tane siyah örüyorum model arası için. Yeniden yeşili aldım kendime doğru. 5 tane yeşil örüyorum. Yeniden yeşili arkaya doğru aldım. 2 tane siyah öreceğim. 1 ve 4. şişimdeyim. Şu 2. siyahım. Buraya da şimdi modeli oluşturacağız. Yeşili öne doğru aldım. 5 tane siyah örüyorum. 4, 5. Ve yeşili tekrar arka tarafta bıraktım. 2 tane model arası için siyahımı ördüm. Tekrar yeşilimi kendime doğru alıyorum. 5 siyah öreceğim. 2, 3, 4, 5. Yeşili arkada bıraktım ve son bir ilmeğimi siyah ile ördüm. Böylece hanımlar her bir şişe 2'şer tane model yaptık. Şimdi geldik modelde 2. sıramıza. Model toplam 5 sıradan oluşuyor. Modelde şimdi 2. sıramız. Yine ilk sırada yaptığımız işlemin aynısını yapacağız hanımlar. İlk ilmeğimi siyah ile ördüm. Yeşilimi tekrar kendime doğru alıyorum. 5 siyah öreceğim. 2, 3, 4, 5 ve yeşili tekrar arkada bıraktım. Bakın burada 2 tane yeşil ipimiz oluştu önde. Yine araya 2 tane siyah örüyorum. Bakın aynı işlemi yapıyorum. Yine yeşili öne aldım. 5 ilmek siyah örüyorum. Yeşili aradan çıkartarak arkada bıraktım. 2 tane siyah öreceğim. 1, 2. şişime geçtim. 2. İlk sırada yaptığımız işlemin aynısını yapıyoruz hanımlar. Tekrar yeşili öne alıp 5 siyahımı ördüm. Yeşili arkada bıraktım. 2 tane siyah örüyorum. Yeşili aldım kendime doğru. 5 tane siyah ördüm. Yeşili arkada bıraktım. 2 tane siyah öreceğim. Yeşili kendime doğru aldım. 5 tane siyahım var. Yeşili aradan çıkarıp bıraktım. 2 tane siyahım var. Bu şekilde yeşili yürüterek götürüyoruz hanımlar. İlk sırada yaptığımız işlemin aynısı 2. sırada da yapılıyor. Yanındaki bir siyahı ördüm. 4. şişime geldim. Burada da yine aynı işleme devam edeceğim. Yeşil ipimizi yürüterek götürüyoruz. Bakın alttaki sırayı takip ederek 2. sırayı da örüyoruz. 5 siyah ördüm. Yeşili arkada bıraktım. 2 siyah örüyorum. Yine yeşili öne doğru aldım. 5 tane ilmek siyah ile örüyorum. Tekrar yeşili arkaya attım. Bir tane siyahımı ördüm. Evet hanımlar, bakın modelde ilk 2 sırayı tamamladık. Geldik modelimizde 3. sıramıza. Yine ilk 2 sırada yaptığımız işlemin aynısını yapacağız hanımlar. İlkini siyah ile ördüm. Yeşilimi kendime doğru alıyorum. 5 ilmek siyah örüyorum. 3, 4, 5. Siyahı arkada bıraktım. Yanına 2 tane siyah örüyorum. Bakın şurada 3 tane yeşil ip görüntüsü oluştu bu defa. Tekrar yeşilimi kendime doğru aldım. 5 siyah örüyorum. Yeşili aradan çıkartıp arkada bıraktım. Yine araya 2 siyah öreceğim. İlkini burada ördüm. Bakın görüntümüz şu an bu şekilde hanımlar. Böyle bir görüntümüz var. 2. şişime geçtim. 2. siyahımı burada örüyorum. Tekrar yeşili öne aldım. 5 siyahım var. Yeşili arkaya aldım. Araya 2 siyah örüyorum. Tekrar yeşili öne aldım. 5 ilmek siyah örüyorum. Yeşili arkada bıraktım. Arada 2 siyahım var. 2. siyahımı da 3. şişimden alarak ördüm. Yine aynı modeli 3. şişimizde de uyguluyoruz hanımlar. İlk 2 sırada yaptığımız işlemin aynısı 3. sırada da tekrar ediyor. Şöyle. 5. siyahımı ördüm. Yeşili arkada bırakıyorum. Arada 2 tane siyahım var. 4. şişime geldim. İlk ilmeğimi siyah ile ördüm. Yeniden yeşilimi alıyorum öne doğru. 5 siyah. Yeşilimi arkaya aldım. 2 siyah. Yeşili öne aldım. 5 siyah.
Yeşili arkaya aldım. 2 tane siyah öreceğim. Sonuncuyu ördüm. Evet hanımlar, geldik birinci şişimize. Modelde de 4. sıramız. İlk 3 sırada yaptığımız işlemin aynısı 4. sırada da yapılacak hanımlar. Gördüğünüz gibi şimdi burada 3 tane ipimiz var. Görünen yeşil ipimiz. Şimdi 4.'yü oluşturacağız. 4. sıramızda ilk 3 sırada yaptığımız işlemin aynısını yapacağız. İlk ilmeğimi siyah ile ördüm. Yeşilimi alıyorum öne doğru. 5 tane siyah öreceğim. 2, 3, 4, 5. Yeşilimi arkaya doğru aldım. Arada 2 yeşilim var. 2 tane siyahım var. Bakın şurada 4 tane yeşil ipimiz oluştu. İkinci modeli yapacağım. Yine yeşili öne doğru alıyorum. 5 siyahım var. Yeşili arkaya doğru alıyorum. Model arası için 2 tane siyah. İkinci şişime geldim. İkinci siyahımı burada örüyorum. Diğer modellerimi de yine aynı şekil yapıyorum hanımlar. Yeşili kaydırarak götürüyoruz. Bakın yeşili yine arkaya aldım. Arada 2 siyah var. Yeşili öne aldım. 5 tane siyah örüyorum. Yeşili kaydıra kaydıra götürüyoruz. 3. şişime geldim. Yine alttaki 3 sıradaki işlemi burada da uyguluyorum. Bakın. Arada 2 siyahım var. Dördüncü şişime geldim. Burada da aynı işlemi yapacağım hanımlar. Yine yeşili arkaya aldım. Arada 2 siyahım var. Son modeli yapıyorum. Yeşili öne aldım. 5 siyah örüyorum. Yeşili arkada bıraktım. Son ilmeğim siyah. Bu şekilde. Modelimizde hanımlar ilk 4 sıramızı böylece tamamladık. İlk 4 sıradaki görüntümüz şu hanımlar. Görüntü böyle. Şimdi bu 4'er tane yeşil ipimiz var buralarda gördüğünüz gibi. Bu modelimizin 5. ve sonuncu sırasında artık bu iplerimiz toplanacak. Bu sıramızda hanımlar yapacağımız işlem şöyle, son sıramızda. Siyah ipimi alıyorum. İlk ilmeğimi siyah ile ördüm. Model 5 ilmekten oluşuyordu. Tam orta ilmeği örerken bu ipleri toparlayacağız. İlk 2 ilmeği örüyorum. Modelin 3. ilmeğine, yani ortadaki ilmeğe geldiğimizde bakın şişimi bu 4 tane ipin altından şöyle geçiriyorum. Ortadaki siyah ilmeğimi şişime taktım. Bu ilmeği şöyle alttan üste doğru geçirerek yukarı doğru çıkartıyorum. Ve bu ortadaki ilmeğimi yeşil ipim ile örüyorum. Bu şekilde. Bakın ilk kelebeğimizi oluşturduk. Model aralarında hanımlar 6 tane ilmeğimiz var. 6 tane siyah öreceğim. 5, 6. Bakın tam ortadaki ilmeğe geldik. İkinci modelin orta ilmeğine. Tekrardan 4 ipin altından şöyle şişim ile girerek ortadaki siyah ilmeği şişime alıyorum. Bu ilmeği alttan üste doğru şöyle çıkarttım. Sonrasında bu ilmeğimi yeşil ipim ile örüyorum. Arada yine 6 ilmek var. 1, 2, 3. Bakın hanımlar ilk 2 deseni oluşturduk. İkinci şişimden devam edeceğim örmeye. 3. ilmeğim 4, 5, pardon 3 ilmek burada, 3 ilmek de buraya ördük, 6 oldu. Şimdi tam bu iplerin altından girerek orta ilmeğimi alttan üste doğru şöyle çıkarttım. Bakın bu ipleri topladık, kelebek görüntüsü oluştu. Ortadaki ilmeğimi şöyle yeşil ile örüyorum. 6 siyah öreceğim yine. 2, 3, 4, 5, 6. Diğer modeli yapacağız. Alttan girerek yine orta siyah ilmeğimi sağ şişime alıyorum. Bu ilmeği alttan üste doğru şöyle çıkarttım. Bu orta ilmeği yeşil ile ördüm. 6 ilmek öreceğim. 3, şu 4. 5 ve 6. Diğer modelimi yapacağım. Yine alttan girerek orta ilmeğimi alıyorum. Bunu şöyle üste doğru çıkarttım. Yeşil ipim ile örüyorum. Araya 6 tane siyah öreceğim yine. 3. 4. 5 ve 6.
diğer modeli yapıyorum hanımlar. Sırasıyla modelleri aynı şekilde yapıyoruz. Bakın toparlıyoruz. Böylece kelebek şeklimiz oluşuyor. Yanındaki 3 siyahı ördüm. 4. şişime geldim. Şu 4., 5. ve 6. siyahım. Yeniden kelebeğimizi oluşturacağız. Orta ilmeğimi üste doğru çıkarttım ve bunu yeşil ile örüyorum. Tekrar 6 tane siyah örüyorum. 4, 5, 6. Yine alttan girdim. Orta ilmeğimi aldım. Üste doğru çıkartıyorum. Bunu yeşil ipim ile ördüm. Kalan 3 ilmeğim siyah ile örülüyor hanımlar. Böylece ilk kelebeğimizi tamamladık. 5 sıradan oluşan kelebeğimizi. Model arasında ilmekleri düz örüyoruz hanımlar siyah ipimiz ile. İlmeklerimizin tamamını siyah ipimiz ile düz olarak öreceğim artık. Bu şekilde. İlk şişimdeki ilmeklerimi ördüm. Ben bir sonraki modelde farklı renk kullanacağım için yeşilimi keseceğim. Arkaya düğümleyeceğim. Şimdi hanımlar model aralarına ben 2 sıra siyah ile düz ördüm. 2 sıra şöyle yani. 4 içimizi siyah ipimizle bir kere dolanacağım. Ardından bir daha dolanacağım. Böylece 2 sıra olacak. Şimdi 2 sıra ilmeklerimizi ana renk ipimiz ile düz örelim gelelim. Evet hanımlar ilmeklerimi 2 sıra boyunca siyah ipim ile düz ördüm geldim. Şimdi ikinci modelime başlayacağım. Kavun içi rengimi kullanacağım. İlk modeli nasıl yaptıysak ikinci de aynı şekilde yapılıyor hanımlar. Hiçbir fark yok. 5 sıradan oluşan modelimizi tekrar edeceğiz. Şöyle renkli ipimi yaklaştırdım. İlk ilmeğimi siyah ile örüyorum. Bu defa bu yavru ağzı ipimi siyahıma düğümleyeceğim. Aynı işlemi yapıyoruz hanımlar. Şöyle. İpimi yaklaştırıyorum. Yavru ağzı ipimi aradan geçirerek şöyle öne doğru aldım. 5 ilmek öreceğim. 5 siyah. 2, 3, 4, 5. Şöyle yavru ağzıyı şöyle arkaya doğru attım. Model arasına hanımlar 2 tane siyah örüyoruz. Gördüğünüz gibi ilk modeli nasıl yaptıysak ikinciyi de aynı şekilde yapıyoruz. Böyle bakın 5 tane siyahımı ördüm. Yavru ağzıyı arkada bırakıyorum. Araya 2 tane siyah öreceğim. Modelin ilk sırası bu şekilde. Aynı işlemi 4 kere tekrar edeceğiz. 5. de hanımlar kelebeğimizi oluşturacağız. İlmekleri toparlayacağız. Burada kafası karışacak olanlar varsa da videoyu biraz geri alarak ilk modelin sıralamalarını takip ederek bu ikinci, üçüncü ve dördüncü modeli de aynı şekilde rahatlıkla yapabilirsiniz. Ben buraya toplamda 4 tane model yaptım hanımlar. Hep model aralarına da 2'şer sıra siyah ipimle düz ördüm. Sonra bir sonraki modele başladım. Ben bu sonuncu modelimden sonra 2 sıra değil 3 sıra ilmeklerimi düz ördüm. Ardından bilek ayrımına geçtim. Şimdi hep birlikte buraya 4 tane aynı modeli yapalım. 4. modelden sonra da 3 sıra 4 dişimizdeki ilmeklerimizi düz olarak örelim gelelim hanımlar. Ardından birlikte bilek bölümüne geçeceğiz. Evet hanımlar patiğimin ön bölümüne 4 tane modelimi ördüm. 4. modelimden sonra ilmeklerimi 3 sıra siyah ipim ile düz ördüm geldim. Şimdi bilek ayrımını yapacağız. İlk şişimdeyim, birinci şişimde. Son bir ilmeğim kalana kadar ilmeklerimi örüyorum hanımlar. Son bir ilmek kalana kadar. Bu şekilde. Bakın son bir ilmeğim kaldı. İlk şişimdeki sonuncu ilmeğim ile ikinci şişimdeki ilk ilmeğimi aldım. Bu iki ilmeği birbiriyle şöyle yer değiştiriyorum. Yer değiştirdiğim ilk ilmeğimi ilk şişimle ördüm. Bilek ayrımında yani şurada ilmekleri yer değiştirerek örüyoruz. Sebebi şu, bilek ayrımı yaptığımız yer daha sıkı ve sağlam oluyor. Artık patiğimizin arka bölümüne geçtik hanımlar. Renkten dolayı net görünüyor mu şu anda bilemiyorum ama ben şu patiğimin kenarlarına 8'er ilmek haroşa ördüm. Örgümüzün hem ön hem arka yüzünde düz örgü örünce haroşa oluyor. Hem ön hem arka yüzde ters örgü örünce yine haroşa oluyor. Ben örgümüzün her iki tarafında da düz örgü örerek haroşalarımı elde ediyorum. İkinci şişimdeki ilk 8 ilmeğim haroşa düz olarak örüyorum. 6, 7, 8. Devamındaki ilmeklerimi de yine ön yüzde olduğum için düz örmeye devam edeceğim. Hanımlar artık patiğimizin arka bölümüne geçmiş bulunuyoruz. Arka bölümde ön yüzde düz örgü uygulaması yapacağız. Bilek ayrımına kadar örüp geri döneceğiz.
O zaman da arka yüzde olacağımız için ilmekleri ters öreceğiz. Sadece bilek kenarlarındaki 8'er ilmeğimiz haroşa örülecek. Bir diğer şişime geçtim. Tabandaki şişim. Yine ilmeklerimi düz örüyorum. Patiğimin arka bölümünü örerken ilmeklerimi şöyle örüyorum. Bakın, şişim üstte, ipim altta, bu şekilde. Ön bölümünü yaparken tam tersi. Şiş altta, ip üstte, böyle örüyordum. Arka bölümde ilmekleri böyle farklı alma sebebim şu. Geri döndüğümüzde ters örgü örerken ilmeklerin yönü böyle daha düzgün düştüğü için ters örgü böyle rahat örebiliyorum. Sebebi bu. Sizler nasıl rahat örebiliyorsanız o şekilde yapın hanımlar. Son şişime geldim. Burada da yine ilmeklerimi düz örüyorum. Son 6 ilmeğim son 8 ilmeğim kenardaki haroşa, bunları da yine normal düz öreceğim. Böylece hanımlar son ilmeğimi de ördüm. Bilek ayrımına geldik, geri dönüyorum. Patiğimizin arka bölümünde yapacağımız işlem bu. Bilek ayrımına kadar öreceğiz, geri döneceğiz. Şimdi ben sonuncu ilmeğimi ördüğüm için ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Kenar ilmeğim ile birlikte toplam 8 ilmek haroşam düz örülüyor. Bakın 8 ilmek haroşamı düz ördüm. Ön yüze bir diş haroşamız düştü. Belli oluyor mu siyahtan bilemedim ama. Diğer ilmeklerimi de arka yüzde olduğum için ters olarak öreceğim. Bu şekilde. Bir diğer şişime geçtim. Buradaki ilmeklerimi de yine ters olarak örüyorum. Patiğimizin arka bölümü bundan ibaret hanımlar. Bilek ayrımına kadar öreceğiz, geri döneceğiz, öreceğiz, geri döneceğiz. Ön yüzdeysek eğer düz örgü, arka yüzdeysek de ters örgü uygulaması yapacağız. Sadece bilek kenarlarındaki 8'er ilmek haroşamızı haroşa olarak örmemiz gerekiyor. İşlem bundan ibaret. Evet, son şişimize geldik. Burada da yine ilmeklerimi ters öreceğim. Sadece son 8 ilmeğimi, kenardaki 8 ilmeğimi haroşa olduğu için düz öreceğim. Bakın son 8 ilmeğime geldim. Haroşalarımı düz olarak örüyorum. Bu şekilde. Bilek ayrımına geldik hanımlar. Sonuncuyu da ördüm. Tekrar geri dönüyorum. Ön yüzdeyim yeniden. Bir önceki sırada yaptığım işlemin aynısını yapıyorum. Kenardaki 8 ilmek haroşam yine düz örülüyor. Devamındaki ilmeklerimi de ön yüzde olduğum için düz öreceğim. Bilek ayrımına kadar böyle öreceğim. Ardından geri döneceğim. Arka yüzde haroşalar hariç diğer ilmekler ters, haroşaları da düz öreceğim. Şöyle baktığımızda hanımlar, dediğim gibi siyah ip çok net görünmüyor herhalde. Buralarda birer diş haroşam oluştu. Ben bu patiğimin şu arka bölümüne, şuraya toplamda 15 diş, yani 15 sıra haroşa ördüm. Benim elimin ölçüsüne göre bu tam oldu. Sizler bu aşamada patiğinizin arka bölümünü örerken patiğinizi ayağınıza giyin, ölçün hanımlar. Deneyin, ayağınıza deneyerek yapın. Arka bölümü topuğunuzun kenarına gelene kadar örmelisiniz. Bu şekilde ayağınıza ölçerek yaparsanız patik ayağınıza tam olur. Şimdi hep birlikte ölçülerimize göre patiğimizin arkasını örelim gelelim. Ardından birlikte topuğumuzu keselim. Evet hanımlar, patiğimin arka bölümünü ördüm geldim. Burada 15 diş haroşam var. Bu aşamada bilekten sonra şu bölüm genişlediği için ilmeklerimin hepsi tek şişte toplanacak duruma geldi. Bakın dümdüz duruyor. Ben bu aşamada topuk kesiminde bana kolaylık sağlasın diye sol tarafa 24 ilmek ayırdım. Kalan ilmekleri de sağ şişime taktım. Şimdi topuğumuzu örmeye başlayacağız. Bu bölümde kenardaki 8 ilmek haroşamızı yine haroşa olarak öreceğiz. Model bütünlüğü sağlansın diye. 8 ilmek haroşamı ördüm. Ön yüzdeyim, ilmeklerimi düz olarak ve sayarak örmeye devam edeceğim. 8 haroşamı örmüştüm. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ilmeğimi ördüm. 24. ilmekte öndeki ikisini keserek örüyorum. 23 ördüm, 24. de kesim yaptım. Zaten bu sol tarafa da 24 ilmek ayırmıştık. Topuğumuz için ortaya baktığımızda burada da 7 ilmek kaldı. Bu 7 ilmek her seferinde birer birer eksilecek, kesilecek, eksilecek, bitecek ve böylece topuğumuz oluşacak. Şimdi kesim yaptık, geri döneceğiz. Kesimlerden sonra geri dönüyoruz. İlk ilmeği örmeden aldım. Arka yüzde olduğum için ilmeklerimi bu aşamada ters olarak örüyorum.
Sadece kenardaki son 8 haroşa ilmeğimi düz öreceğim. Son 8 ilmeğim kaldı. Haroşalarımı düz olarak örüyorum hanımlar. Evet, geri döndüm, ön yüzdeyim. Yine aynı işlemi yapacağım. İlk 23 ilmek öreceğim. 24. de kesimimi yapacağım. 8 ilmeğimi ördüm. Sayarak 8 haroşamı ördüm. Sayarak devam ediyorum. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. 24. ilmekte yine öndeki ikisini alıyorum. Kesimimi yapıyorum. İkinci kesimi de yaptık. Bir önceki sırada arada 7 ilmek vardı. Şimdi baktığımızda 1 ilmek eksildi. 6 ilmek kaldı. Şimdi yapacağımız işlem şu. Kesim yaptık. Yine geri döneceğiz. Arka yüzde ilmekleri öreceğiz. Ön yüzde tekrar 23 ilmek örüp 24'te kesimi yapacağız. Biz bu kesme işlemine şu aradaki 6 ilmek bitene kadar devam edeceğiz. Şimdi hep birlikte patiğimizin topuk bölümünü bu 6 ilmeğimiz bitene kadar örelim gelelim. Evet hanımlar, aradaki 6 ilmeğin bitene kadar patiğimin topuğunu ördüm geldim. Şimdi yapacağımız işlem şu. İlk başta öncelikle belirteyim, sol tarafa 24 ilmek ayırmıştık. Kesimlerden sonra sağ şişimde de 24 ilmeğim kaldı. Şimdi patiğimin düz tarafı içeride, ters tarafı da dışarıda olacak şekilde ikiye katladım. Elime tığımı alıyorum kesim yapmak için. İlk kesimim şöyle. Benden taraftaki şişten 1 ilmek, ikinciden de 1 ilmek aldım. İkisini topluyorum. Diğer kesimlerim de şöyle. Benden taraftaki şişten 1 ilmek, ikinciden de 1 ilmek aldım. İkinci ilmeği ilkinin içinden şöyle geçiriyoruz. Tığımızdaki ilmekleri topluyoruz. Benden taraftaki şişten 1 ilmek, ikinciden de 1 ilmek aldım. İkinci ilmeği ilkinin içinden geçirip tığımdaki ilmeklerimi topladım. Karşılıklı olarak şişlerimizden birer tane ilmek alıyoruz ve ikinci şişten aldığımız ilmeği ilk şişten aldığımız ilmeğin içinden geçiriyoruz. Tığımızdaki ilmekleri topluyoruz hanımlar. Her iki şişteki ilmek sayısı da birbirine eşit olduğu için kesim sonunda ilmekler aynı anda bitiyor ve gizli kesim olduğu için arkada izi bile olmuyor. Tek taraflı bir kesim. Her iki patiğimizin topuğu da aynı yöne, aynı şekilde kesiliyor hanımlar. Bu şekilde. Şimdi kalan ilmeklerimizi de aynı şekilde keselim gelelim. İlmeklerimi kestim. Son birer ilmeğim kaldı. Yine önce benden taraftaki, sonra ikinci şişimdeki ilmeğimi tığıma aldım. 3 ilmeğin üçünü birden topluyorum. Buraya 2 tane sık bir zincir çektim ve ipimi kesiyorum. Evet hanımlar, patiğimizi bitirdik. Hemen şu ipimizin ucunu arka ilmek aralarına şöyle girerek gizleyeceğim. Böylece patiğimizi tamamlamış olduk. Çok güzel, çok şık bir patik oldu. Elinizde böyle parça ipler varsa da onları değerlendirebilmek adına çok iyi bir fikir. Evet, topuğumuzu bitirdik. Bakın hanımlar, patiğimizin topuğu şu şekilde. Gördüğünüz gibi çok temiz bir görüntüsü var. İzi bile belli olmuyor. Patiğimiz görüntü itibariyle böyle. Bu şekilde. Hemen manken ayağıma giydireyim hanımlar. Bir de ayağımızda görelim. Çok güzel, çok şık, çok hoş bir model oldu. Ben çok beğenerek, çok severek yaptım. Umarım sizler de patiğinizi benimle birlikte beğenerek, severek yaparsınız. Yapacak olanlara da şimdiden kolay gelsin diyorum. Evet, patiğimizin ayaktaki duruşu da hemen şöyle düzeltelim. Şöyle. Gördüğünüz gibi hanımlar, cıvıl cıvıl, çok hoş, çok güzel bir patik oldu. Model bu. Evet, yine birlikte güzel bir modelin daha sonuna geldik. Umarım sizlere faydalı, hoş bir video olmuştur. Yeni modellerde, yeni videolarda buluşmak dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın, sağlıcakla kalın.